Merhaba. Bugün de akciğer kanserini birlikte konuşacağız. Ben Doktor Çiğdem Usul Afşar, onkoloji uzmanıyım. Akciğer kanseri hem dünyada hem de Türkiye'de sık görülen kanserler arasında. Bir özelliği de ölümcül bir kanser olması. Bu nedenle aslında tedavisi çok önemli olan bir kanser çeşidi. Akciğer kanserine kısa bir giriş yaptıktan sonra tedavisindeki yenilikleri özetlemeye çalışacağım. Çünkü yeni ilaçlarla biraz sağ kalım uzadı. Hasta son evrede bile olsa hastalarımıza biraz daha konforlu bir yaşam sunup yaşam ömrünü uzatabilmekteyiz. Bir kişi ne yapmalı? Ne zaman kendisinde akciğer kanserinden şüphe etmeli? Aslında burada bir şeye vurgu yaparak başlamak istiyorum. Ben tüm insanlara aslında tütünsüz bir hayat diliyorum. Sadece sigara değil, tütün ve tütün ürünleri başlıca sebebi akciğer kanserinin. Yani esasen akciğer kanseri önlenebilir bir kanser. Sigara içmeyen bir insanda akciğer kanseri olma olasılığı çok düşük. Kimde olabilir? Tütün kullanmıyordur ama çok ciddi aile anamnezi vardır. Aile bireylerinde akciğer kanseri olan vakalar vardır ve genç yaşta olanlar vardır. Evet, bu kişilerde genetik riskler olabiliyor. Ya da bazı çocukluktan gelen akciğer hastalıklarında gene kansere zemin hazırlayabiliyor. Ya da bir geçirilmiş verem hastalığı, tüberküloz geçirmiş hastalarda bu zeminde bazen kanser gelişebiliyor. İyileşirken skar kanseri diyoruz buna. Squamöz hücreli kanserler oluşabiliyor. Bu yüzden mutlaka sigara içen hastalar artık tarama programlarına alınıyor. Bu konuda başka videolarımız da var Hipokrat TV'de. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü de artık Amerika'nın uyarılarından sonra 55-74 yaş arasında 30 paket yıl üzerinde sigara içmiş ve sigarayı bırakalı 15 yıldan daha kısa zaman olmuş insanlara yılda bir düşük doz akciğer tomografisiyle tarama öneriliyor. Yani artık sigara içenlerin de biraz uyanık olup bu testleri yaptırması gerekiyor. Ama tabii ki en iyisi içmemek, bir kez daha vurguluyorum sigara içmeyen bir hekim olarak. Gelelim tedavisine. Erken evrelerde akciğer kanseri cerrahi ile tedavi ediliyor. Biz 3. evreden itibaren yani onkoloji ya da radyasyon onkolojisi 3. evreden itibaren devreye giriyor. Evre 3A hastaların bir kısmı cerrahiye gidebiliyor. Bir kısmında da multimodaliter yaklaşım dediğimiz radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemler kullanılıyor. Evre 3B'den itibaren ise tamamen onkolojinin takibinde olması gerekiyor hastaların. Evre 4 hastalarda zaten medikal onkoloji, kemoterapi, immünoterapi veya tirozinkinaz inhibitörleri dediğimiz akıllı ilaçlarla tedavileri uyguluyoruz hastalarımıza. Tipleri önemli değil mi tedavide? Elbette ki önemli. Akciğer kanserini 2 büyük ana başlıkta topluyoruz ama kendi alt grupları var akciğer kanserinin. Sadece küçük hücreli değil, küçük hücre dışı kanserimiz var. Küçük hücre dışı kanserlerinde kendi içerisinde bir sürü patolojik alt tipi var. Bir kere mutlaka patolojisi önemli bizim için hastanın. Peki tedavide neler var? İleri evre hastalarda, akciğer kanserinde, küçük hücreli kanserde yıllardır kemoterapiyle hastaları tedavi ederdik. Ama son yıllarda gene FDA onayı alan immünoterapi ilaçlarımız da var. Biraz daha sürvinin kötü olduğu yani sağ kalımın daha düşük olduğu bir kanser, küçük hücreli kanser. Ama küçük hücre dışı kanser daha son dönemlerde gelişmelere açık olan tipi. Bu nedenle küçük hücre dışı akciğer kanserinde artık sadece kemoterapi uygulamıyoruz. Kemoterapi yanında hastaların bazı özel mutasyonlarına bakarak özellikle EGFR dediğimiz, ALK dediğimiz ALK, anaplastik lenfoma kinaz, ROS1 dediğimiz mutasyonlarına bakarak hastaların tedavilerinde akıllı ilaçlarımızı, tirozinkinaz inhibitörü ilaçlarımızı kullanabiliyoruz. Çünkü bunlarla tedavi hem daha faydalı oluyor hem de hastalarda daha az yan etkiler ortaya çıkıyor. Hastada saç dökülmesi olmuyor, bulantı kusma olmuyor. Sadece basit bazı cilt reaksiyonları, tansiyon yükselmesi gibi daha kontrol altında tutulabilir yan etkiler oluyor. Bir de immünoterapilerimiz var. Yani bağışıklık sistemini kişinin tümörünün üzerine salmak. Bunlar yeni ilaçlar.
İmmünoterapileri de artık Türkiye'de uyguluyoruz. Henüz şu anda SGK'da geri ödemeleri yok bu ilaçların ama Sağlık Bakanlığı onay veriyor. Dolayısıyla bizler hastalarımıza hem birinci dönemde hem de ikinci sırada sıralı tedavilerde immünoterapi uygulayabiliyoruz. Pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab gibi ilaçlar var elimizde şu anda. Ve bu ilaçlar da kemoterapi gibi değil. Erken dönem yan etkileri çok az. Anafilaksi, alerjik reaksiyonlar gibi erken dönem yan etkileri olabiliyor ama daha nadir. Geç dönemde daha yan etkiler ortaya çıkabiliyor ve kemoterapi gibi değil, çok daha farklı yan etkileri var. Daha kontrol altında tutulabilir yan etkileri var ve gerçekten iyi yanıt veren hastalarda da uzun süreli yaşam ömürleri mevcut. %50'nin üzerinde PDL1 pozitifliği varsa hastada, patolojik parçada bakıyoruz bunu. Tüm rehberlerimiz, özellikle NCCN dediğimiz uluslararası Avrupa rehberleri de %50 üzeri fazla eksprese eden hastalarda bu tedavileri önermekte. Bazıları PDL1'den bağımsız olarak da etkili. Bu yüzden mutlaka bir medikal onkoloji uzmanı hastayı görmeli, doğru hastayı bulup doğru şekilde tedavi edebilmeli. Ama bir daha söylüyorum, akciğer kanseri gerçekten ölümcül bir kanser. Bu nedenle aslında en doğru önlem tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmak. Ben gene tüm hastalarımıza tütünsüz günler ve sağlıklı bir yaşam dileyerek videomu bitirmek istiyorum. Hoşça kalın.